Evet, selamlar dostlarım. Şimdi Luxor'dan ayrılıyorum ve Asvan'a gidiyorum. Birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün beni biraz gergin görürseniz eğer lütfen kızmayın, tamam mı? Çünkü benim bu ülkede çok güzel anılarım oldu ama artık sabrımın şurasına kadar geldim. Çünkü herhangi bir şey alırken, bir şeyin fiyatını sorarken veya yolda yürürken dolandırılacak mıyım düşüncesi insanı çok yoruyor, tamam mı? Şimdi mesela ben Asvan'a gitmek istiyorum, tamam mı? Burada sizi zorla trenlere veya büyük otobüslerle göndermeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi bak sizi zorla ya büyük otobüslere bak ya da şu karşımda tam böyle tren istasyonu var. Oraya göndermeye çalışıyorlar ama onların fiyatını size söyleyeyim. 30-40 dolar. Bak normal eğer ki bir servisle gitmek istiyorsan 30 dolar ve eğer ki trenle gitmek istiyorsan 40 dolar. 40 dolar. Ne demek lan? 40 dolar. Ben geçen gün işte hatırlıyorsunuz İtalya'da bir arkadaş vardı. Salvador. Çocuk 60 dolara İtalya'dan buraya git gel bilet almış. Ben Luxor'dan Asvan'a. Bakın size söylediğim yol 2,5-3 saatlik bir yol. Şimdi bir de minibüslerin şu arkamdan geçen minibüsler var ya bak şunlar. Bunların aynısıyla gidebiliyorsunuz ama işte hangi fiyata gidiyorsunuz şimdi onu göreceğiz. Yaklaşık 10 dakikalık bir mesafeyi yürüyeceğim. 10 dakikalık mesafeyi yürüdükten sonra öğreneceğiz artık kaç para gittiğimizi ama ortalama bu hedefim maksimum 400-450 pound maksimum. Çok para bir de. Normalde ben size söyleyeyim 50 pound yerel için. Bazen 100 pound da oluyormuş. Biliyorsun burada fiyatları senin o andaki iletişimin belirliyor. Ama bakalım benim iletişimim bunu ne sağladı? Ben söyleyeyim yani minimum 200-250 pound isteyeceklerini düşünüyorum. Ama sabır olarak çok samimi söylüyorum size. Çok böyle sınırlardayım. Bakalım bir yürüyeyim. Üniversitenin olduğu yere bir gideyim. Başıma ayağa gelecek göreceğiz. Oraya bir zamanında baraj yapılıyor, tamam mı? Bu baraj taşıyor, Nil Nehri'ni taşırıyor. İnsanlar hep köylülerinden oluyorlar. Sonra Asvan'ı ikiye ayırıyorlar. Asvan'ın doğu tarafında, Nil'in bir tarafında Nubyenli insanlar, diğer tarafında Mısırlı insanlar kalıyor. Ve çok garip bilgileri de var yani. Ama onun için ilk önce gidebiliyor olmam lazım. Güzel olacak her şey. Şimdi doğrusu bu mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Yani gittiğim yollarda daha iyi bir rota çizebilir miyim? Veya size daha iyi bilgi verebilir miyim bilmiyorum. Ama özgürcesi böyle. Asvan'a yolculuğumuz başlıyor. Sıfırdan bütün Mısır'da neler yapabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi bir tane şeye geldim. Otobüs durağına bak şimdi. Ortamı biraz göstereyim mi? Böyle her yer otobüs. Yes. Aswan. How much? Coffee net. Coffee? No, I don't need coffee. راح اسوان. Şimdi bakalım gidiyoruz. Kaç para kilitlenecek bize. Göreceğiz. Şimdi bakalım. Dayılar kendi aralarında bir organizasyon yaptılar hemen. Bakalım gidelim. Selamünaleyküm. Here. Okay, selamünaleyküm. I need to go to Aswan. How much? One person 500. What? 500. 500 Yeah. to Aswan. Yes. 500. Yes, camera. Yeah. To Turkey. Turkey. Yeah, I'm from Turkey. 500. I think 500 is expensive for me, bro. I will check to my money. Ne? $10, no problem. No, I'm not earning the dollar. I'm the Turkish lira, you know. Yeah. 500 dedi. Ben ne dedim kendi kendime? 400. Ulan videonun başına ne dedim acaba ya? Şimdi bir düşünmem lazım. 500 pound benim için zor. Kaç para yapıyor? 10 dolar. Bakacağım şimdi parama. Eğer ki varsa şöyle bir yere koyayım bakayım şuna. Bakalım kaç param var. Param var da bunlara yok.
200, 300, 350, 300, 385 param var. Pound'um var. Başka da param yok. O zaman ne yapacağım? Ya gitmeyeceğim. Vallahi gitmem. Soracağım şimdi adama. Bu senin için olur mu diye. Yok derse yapacak bir şey yok. Ne kadar sıcak ya. Vallahi gideceğim evime ya. Mesela ne oldu? Bak şimdi video daha girmeden önce yolun başında adam dedi ki minimum dedi 1000 olur dedi, tamam mı? Ama zaten ortalama bu fiyatlar olacağını biliyorum. Zaten şu an gene pahalı ama ne yapabilirim? Biraz belki adımlayabilirim ilerlere. Biraz bir yürüyeyim bakayım ne olacak. Biraz bir şöyle bir gezeyim. How much? I have 300. 300. 400. I don't have 400. I have just 385. My all money. You know? Okay, 300. Okay. Şimdi adamla konuştum. Adam beni çevirdi. Bak gördün mü? Yani olmazsa olmaz ya. Şimdi gitti onlarla konuşuyor. Eğer dayağı yemezse o paraya giderim. Çünkü çok pahalı arkadaşlar. 500 pound ne yani? 500 pound'a şeye mi gidilir? 10 dolara gidilir aslında da. Bir de şöyle bir şey var. Adam mesela şöyle, bilmiyorum biz de böyle yapıyoruz mu? Ya da yapılmalı mı? Mesela adam diyor ki 10 dolar diyor senin için. Yani kendisi için fazla olduğundansa senin için az olduğunu düşünüyor. Anlatabiliyor muyum derdimi? Ama ben dedim ki ona, yok dedim ben dolar kazanmıyorum ki dedim yani. Yani diyebildiysem eğer demeye çalıştım. Benim dedim ekonomim aynısı. Bu arada eğer ki buralara altyazı falan koyuyorsak bu altyazılar direkt cümlenin kendisi olmayabilir. Altyazılar şunlar. 1. Benim ne söylemek istediğim. 2. Ondan ne anladığım. Cümle o şekilde devam edebilir. Yani bir İngilizce eğitim programındaymış gibi düşünmeyin kendinizi lütfen. Amma büyük ha trende. Çaycı dayıyı bekliyorum. Şimdi bizim dayı ufaktan sanki bir pazarlık yapacakmış. Ya 300 çok azmış gibi bir konuşma yapacakmış gibi geliyor. Bakalım ne diyecek. Yes, where is the bus? 500. No, 500. I don't have money. Driver, no. Okay, no problem. Normal price is 100. Das one. Okay, Egypt şey. Ya yerde all Muslim bro. What the... So what is the difference? Coffee, tea. Yes, no problem. Şimdi şey diyor işte ben diyor şeyim diyor kahveciyim diyor. Tamam bakalım ya biraz şöyle bir etrafa bakayım bulabilsem bulurum bulamazsam da giderim yani ne yapayım. Evet çekemedim ama abiyle uzun konuştuk. Şimdi çantamı aldılar şuraya. Bir tane abiyle konuştuk. Abiye dedim ki abi dedim bak böyle. Benim oraya gitmem lazım. Yoksa dedim şeye gideceğim. Hurgada'ya gideceğim. Bana dedim yardımcı olur musun? Adama dedim ki böyle bize yardım edin falan. İşte gene çok verdim de neyse. Ama ne demiştim ben girerken en fazla vereceğim 450 mi dedim bilmiyorum hatırlamıyorum da. 385 verdim. Ne zaman kalkacağımızı da bilmiyorum. Nasıl gideceğimizi de bilmiyorum. Sadece bildiğim şey şu otobüste bir tane koltuğum var. Onu biliyorum. O kadar. Başka bir şey yok. No. Çocuklara para istiyor. Şimdi minibüse bindik. Gidiyoruz 3 saat sürecek. Ben şöyle cam kenarından kendime güzel bir yer aldım. Bana şey dediler, eğer dediler polis görürsen kafana eğ, çaktırmamaya çalış. Çünkü bizim verdiğimiz paranın içerisinde eğer ki polis görürse onların alacağı rüşvet de yer alıyormuş. O yüzden fiyatlar 300-400'müş. Eğer polis görmezse ceplerinde kalıyor. Ama eğer polis görürse işte 100 bir tane polise veriyor, 100 bir tane polise veriyor. Öyle gidiyorsun. Şimdi burada böyle küçücük bir tane minibüste 2 tane de Alman var, şunlar turist. Şimdi böyle gidiyoruz. Ara çekerim, dinlenme tesisinde falan duracakmışız çünkü. Hadi bakalım. Oy. Vallahi geldik sonunda ya. Beklenen geldi. Geldim Aslan'a. Burası Aslan. Aslan Otogar. Şükran my friend. Hadi bakalım. Şuraya bir oturayım bir. Planlarımı yapayım. Çantayı şuraya koyayım. Şimdi geldik 3 saat sürdü yol. İlk izlenimlerim
Bakayım şöyle. Evet, şimdi burası biraz daha güneye yakın olduğu için burada çok fazla Sudanlı var. Sudan'la da sınırları var ya bunların. O yüzden insanların renkleri biraz daha değişti, koyulaştılar. Biraz daha koyu renk. Bu kadar yani. Biraz bakayım bir şöyle bir etrafa. Sonra gideyim şeyime, hostelime. Evet, şimdi geldim. Bir tane taksi attım hemen. Abi zaten beni havada yakaladı. İlk başta konuştuk, parada bir anlaşamadık da sonra babanın tecrübeleri fiyatı yaklaşık 3 kat altına indirdi. Sıkıntı yok, gidiyoruz. Vermem yani zaten. Kavga ederim. Zaten dediğim gibi sabahleyin de aşırı yorgunum. Biraz gideceğim, dinleneceğim. Sonra bak şimdi şu şehirle ilgili size bir bilgi vereyim. Çok fazla kruz gemisi görüyorum. Demek ki turist çekiyor yani burası. Ama turistik olarak çok fazla şey yok. Bir Ebu Simbel var. Bir tane tapınak var. Ben oralara gider miyim? Hatta Ebu Simbel buradan 3 saat uzakta falan. Uzak yani. Şimdi şu arkadaşı bir tarif edeyim. Otelde görüşürüz. Geldim hostele. Ay ne güzel. Dur göstereyim birazdan. Şu işleri falan halledeyim mi? Göstereceğim her şeyi, tamam. Bekleyin. Evet. Geldik hostelimize. Ben buraya gecelik $6 veriyorum. Cehennemimi göstereyim size. Buradan giriyorsun. Şurada bitiyor. Bir tane yatak. Klima dedikleri bu arada. Asla klima değil ama yine içeriği ferahlatıyor. Burası da tuvalet. Daha böyle tuvalet içinde. Zaten beklentini $6 ama mesela $4 $5 Kahire'de daha iyi yerlerde kalmadık mı? Kalmadık. Tek kişilik burası iyi. Aynen. İyi ya ortam. Zaten 2 gün kalacağım. Çok az bir dinleneceğim. Kameramı falan şarj edeceğim. Sonra bakayım bir sokağa çıkalım bir şeyler. Ya bu asmanın tamamını belki tek video yapabilirim. Gücüm yeterse. Hadi bakalım. Şimdi otelden çıktım. Otele biraz yerleştim. Kamerayı biraz şarj ettim. Telefonumu şarj ettim. Şimdi bugün Galatasaray Liverpool maçı var. Biliyorsunuz Muhammed Salah da Mısırlı. Bu maçı bir yerde izleyeceklerini düşünüyorum. Ben de Galatasaraylı kıyafetimle gidip oradan maç izlemek istiyorum ama ondan öncesinde para falan değiştirmem gerekiyor. Bir 50 euro bozdurmam gerekiyor. Çünkü hiç param kalmadı. Şimdi otelden çıktım, dümdüz geldim. Burada bir tane benzin istasyonu var. Oradan asılacağım, gideceğim şeye. Kurniş'miş. Kurniş'e gideceğim. Hadi bakalım. Şimdi gidiyorum. En üstte gidiyorum. Bakalım 100 pound verdik. Kaç para geri geldi? Polis dedi ki, o dedi Türkiye dedi, bak dedi, kazıklama dedi. Onu anladım. Turist değil dedi. O tamam dedi, güldü ama. Bakalım. Hayır, hayır. Yok yok, kandırmadı. 5 pound aldı. Şimdi arkadaşlar bu asfalt garip bir yer. Bizim Antalya Bele'ye benziyor. Her taraf tekne. Bak baştan başa ta oraya kadar tekne. Ve çok fazla şey var. Müşterinin geldiği şey. Allah aşkına şuna bak. Burada da arabanın üstünde köpekler yatıyor. Çok komik. Bizde kediler yatıyor, bunlarda köpekler yatıyor. Gerçekten burada köpekler aşırı komikler. Şimdi şuradan bir tane exchange office buldum. Oradan bir para bozduracağım. Eğer bulabilirsem. Sonra bugün güzel bir yemek yemeyi düşünüyorum. Çok güzel bir yer var dediler. Bakalım şu şey neredeymiş? Exchange office. Arka sokakta mı? Ön sokakta mı? Önündeyim ama bir yandan da değilim gibi. Ha buldum, tamam burasıymış. Evet, tam karşıdaki şeyden 50 euro bozdurdum. 2800 pound yaptı.
2800 pound'a da gidene kadar her şeyimi alırım. Ama şu mesela gün batımı bayağı iyiymiş yani. Bak size göstereyim. Bunu sevdim. Şimdi ben karşıda bir yerde yemek yiyeceğim. Heh, bak burayla ilgili size şöyle söyleyeceğim. Luxor'a veya işte İskenderiye'ye, Aleksandriye'ye veya Kahire'ye nazaran buranın şöyle bir olayı var. Burada herhangi bir şey, mesela taksici geldi. En azından şu ana kadar karşılaştıklarından bahsediyorum. Mesela taksici geldi ya, seni darlamıyor adam. Gitmek ister misin diyor. Sen diyorsun ki evet veya hayır. Direkt salıyor seni yani. Bu kadar basit. Ha şimdi bu karşıya geçeceğim ben. Ha, şu dayıdan geçerim karşıya. Dur bakayım. Selamünaleyküm. I want to go to the other side. How much? 10. Okay. Okay. 5 puanım var. Şuradan 20 puan dışına vereyim. Abiye. Türkiye. Türkiye? Aha. Which one? This one. This one? Ha, this one. Okay. Okay. Welcome. Thank you. Dedi ki adaya hoş geldin. Ne adası tam duyamadım. Elephant Island mı dedi. Bir şey dedi de. 10 pound verdim şimdi. 10 pound'a gidiyorum. Şimdi siz geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Bak tam karşıda KFC var, tamam mı? Şu KFC'nin yanındaki merdivenden buraya iniyorsun. Şuradaki çocuklara bak orada zaten kocaman yazmışlar. Please pay here diye. 10 pound dedi adam. 50 pound dese de verirdim. Ama sineğine. Şimdi mesela 10 pound'a yaptığımız şeyler. Bak işte çok seviyorum ben şu ucuza şöyle şeyler yapmayı ya. Şimdi şu ortama bir bak. Ya şimdi tam karşıya geçeceğim. Çok bir yer değil. Bak bak. Bir tane yer görmüştüm. 1000 küsür şey vardı. Yorumu vardı. 4.8 puanı vardı. Çok ciddi bir puan yani bu. Benim gideceğim yer Nubian Dreams. Çok meşhur olan, herkesin geldiği yer. Aynen, King Jamaica. Buranın da puanı çok fazla yüksek. Kaç biliyorsunuz mu? 1218 yorumu var. 4.7 puanı var. Ama buranın fiyatı benim gideceğim yere göre 2 kat daha fazla. Benimkinin de 500 şey var. Değerlendirmesi var. 4.7 puan. Bence okey. Fiyat olarak da menülerine bakmıştım. Aralarında 2 kat gibi bir fiyat var yani. Bu her yerde olduğu gibi işte şu, ama King Jamal dedikleri yer de bayağı renkli, hareketli bir yer. Şimdi biraz bekliyoruz insanların gelmesini. İnsanlar geldikten sonra da kalkacak bu. Şöyle sizi biraz gün batımıyla yalnız bırakayım. Bu dediğim yer işte burası. Ama ben buraya gidecek miyim? Emin değilim. Ben herhalde bir arkasındakine. Ama benim geleceğim yer de burası. Zaten direkt önde iniyormuş. Çok iyi. Tamam, biraz bekleyin ya. Biraz gezeyim, sonra yemek yiyeyim. Biraz hazır şey gözüküyorken biraz şöyle adımlayayım. Neler var çünkü ben de bilmiyorum. Bir bakayım şöyle. Geleyim, yemeğimi yerim. Hazır hava aydınlıkken, çünkü geç geldim ya. Otobüste falan çok bekledik ya. Çok sarı ya. Arkadaşlar bu arada rengarenk. Bak. Ha, Elephant Island dedi bana. Ben biraz şurada bir kaybolayım. Sokakta ne var acaba diye giriyorum ya her yere. Burası bir Allah çarpsın, yılan zannettim, aklım çıktı. Herhangi bir ülkenin elinde de olsaydı burası muhtemelen böyle bir yer olurdu. Bu kadar güzel olur muydu? Bu kadar doğal durur muydu? Sanmıyorum. Çünkü buradaki insanlar burayı canlandırıyorlar.
Bayağı iyi yapmışlar ya. Şurada bir tane roof kafe var gördüm. Bakın. Yukarıda Bob Marley. Ben şu aradan şöyle dalayım bakayım. Bir şeyler yiyeyim. Sonra sizi sahilde son bir yürüyüş yaptırayım. Gerek buranın sahili varsa eğer burada daha güzel yürüme alanları burada. Yoksa karşı tarafta. Şimdi gideyim. Şu yemeği bir yiyeyim. Çok güzel ortam. Evet geldim maviler içerisinde. Şöyle suyun kenarında masaya oturdum. Şimdi burada neler var? Kahvaltılar var, alkoller var. Alkol var. Bira satıyorlar. Mısır'ın çoğu yerinde rastlamamıştım. Nubian kahvesi var. Deneyeceğim. Türk İş Kafe var. Mesela 35 pound Türk kahvesi. Böyle bir yerde. Birazdan size göstereyim oturdum. Yemekler var. Deve etini mi denesem diye bir düşünüyorum da. Neyse. Yemeğe geçiyorum. Evet. Yemeğim geldi. Bakalım değecek mi? Göreceğiz. Hayatımda ilk defa deve eti deneyeceğim. Şimdi yanında şöyle sarımsaklı bir şey getirdiler. Size şöyle göstereyim. Bir tane sos, pirinç pilavı. Anam babam usulü yarım domates, yarım salata. 3 tane de ekmek. Onu da göstermeyeyim. Bakalım ilk önce bir eti görmek istiyorum. Et büyük ve çok löp duruyor. Löp löp et derler ya. Oo, bak bir şey göstereyim. Bak, bak ete bak. Bak. Paramparça. Tadı da güzelse bu var ya bugün benim en sevdiğim yemek olur. Koku olarak bir farkı yok herhangi bir etten. Ben bunu yerim. Bunu bayılarak yer misin? Bayılarak yemem. Ama kötü değil. Et seven bir insan için çok iyi. Ben çok fazla etten hoşlanmıyorum. Ama okey ya. Kedi geldi bir tane. Ne oluyor? Ne oldu kanki? Salataya bakalım. Salata dedim şey. Domates. Bakıyor. Ne var be? Yok sana yemek. Gel, var sana yemek. Çık sıcak sıcak bekle. Dur lan. Çekil lan şuradan. Allah seni kahretmesin. Çekil şuradan. Eti biraz. Ben şöyle bir... Tam başka bir şey var arkadaşlar. Kola var, ekmek var. Ha, şu sarımsak bir şey deneyeyim. Ya beni izleyince rahatsız oluyorum. Bu da beni izliyor. Bakayım şu sosa. Sos değil lan bu. Sarımsaklı yoğurt yani. Tabii soslu da illa. Ay beni artık sevme, öpme. Evet yemeği yedim arkadaşlar. Sonra arkasından bir tane hibisküs söyledim şöyle. Bir tane. Dedim bana buzsuz getir. Yanında şeker de getiriyorlar. Dahil olabiliyor ama komik olan şey ne biliyorsunuz mu? Maç izliyorlar şimdi Real Madrid maçı. Dedim ki Galatasaray maçını izleyecek misiniz dedim burada dedim. Tabii ki de dedi biz dedim Muhammed Salah var işte maçı kaçırır mıyız? Sen de mi dedi Liverpool taraftarısın? Hayır dedim ben Galatasaray kendisiyim. Ben dedim Galatasaray taraftarıyım. Oha dedi falan bir de benim Galatasaray şeyim yanında hava soğuk olur diye yerime almıştım sweatshirt'ümü. Aa falan filan dedi işte. Sonra işte adam Instagram'ımı görmek istedi. Stat'taki fotoğraflarımı falan gördü. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben daha öncesinde Galatasaray'da 2 sene çalıştım. Valorant e-spor takımında head coachluk yaptım 2 sene. Onun fotoğrafını falan gördü. Burada izleyeceğiz kıran kırana bir rakip. Beraber izlemek güzel olacak falan dedi. Lan inşallah yeneriz ya. Yenersek çok dalga geçerim bunlarla. Bakalım eğer çekersem güzel olur. Bir yandan size dedikodu yapayım. Real Madrid maçı var. Aha 4. golü attı. Bir yandan size şöyle dedikodu yapayım. Burada biraz abilerle konuştum. Şimdi buradaki mekanların çoğunun Nubiyanlar işletiyor. Mesela seninle konuştuğun zaman senin turist olduğunu biliyorlar ya sana şey diyorlar. İşte Aswan tarafı kötü. Bak dedikodu var. Ben size söyleyeyim. Yani Nubiyanlarla Mısırlılar arasında bir olay var sanırım. Tam da çözemedim. Adam diyor ki o tarafta kalmana gerek yok. İşte orası farklı. Arada bilimum ırkçı kelimeler. Bilmiyorum. Enteresan geldi. Bekliyorum şeyi. Galatasaray maçını. Maç izleyeyim. Bu arada internet paketim bitti. 70 GB internet bitti. Son 2-3 günüm var. Ekstra paket alacağım. İnternetten alamadım. Aplikasyonu indirdim. Bakiye yüklemeye çalışıyorum ama izin vermiyor yani. Anlamadım. Allah maç başladı. Biraz şöyle maç oynanırken beni de izleyin. Oğlum tut lan onu. Of. Bravo Davinson. His nickname is El Patron. Davinson Sanchez. Ya şu pozisyon atması lazım bu Barış'ın ya. Bedava golü atamadı ya. İşte like. Yeah. Abi de diyor bak kalsolu bir atsaydın ya. Bana diyor ki biraz sakin ol. Olamıyorum abi diyor. Son dakika bir gol atmamız lazım ya. Burada Galatasaray'ın açtığı o
Free Palestine şeyleri. Burada insanlar çok fazla dikkatini çekiyor ve tebrik ediyorlar. Onu konuştuk az önce. Birkaç abi de vardı da gittiler. Çok iyi. Penaltı. Penaltı aldık. Çok iyi. Çok iyi. Bakalım. Yes, yes. 2 times. Yeah. 2 kere vurdu bir de. Hadi atalım. Kim kullanıyor? Osimhen mi? İlkay mı? Osimhen. Hadi Ronaldo gibi geçti topun başına. Hadi oğlum. Lütfen. Nice. Aferin sana. Çok bağıramıyorum ama. Yes. Of. Ay. Böyle denemezsin be adam be. Şimdi oradaki yemekle ilgili şu an otelin sokağındayım. Yaklaşık 30-35 dakikadır yürüyorum. Çok yorgunum o yüzden. İyi geldi ama. Burada herhangi bir yerde güvensizlik hissetmiyorsun. İnsanlar seni taciz etmiyorlar. Asfan daha iyi bu konuda. İnternet paketim bitti. Ben Vi'yi kullanıyordum. Reklam yok. Ben Vi'yi kullanıyordum. Uygulamasını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Size ilk tavsiyem uygulamasını indirin. İnternetinizi oradan takip edebiliyor musunuz? Ben bitince öğrendim. Ve oraya yükleme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir telefoncuya gidip numarayı söyleyip yükledip oradan ekstra paket alabiliyormuşsun. Ben aldım. Yemeğe kaç para verdiğimi söyleyeyim size. Bir tane deve eti, bir kola, bir şiveps, bir mango, bir hibiskus, bir de şişa, nargile. Hepsinin tamamına 550 pound verdim. Ve o yerde düşünün yani. Asvan bu konuda kendini aşmış. Ve insanların buradaki o kültürel değişimini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Asvan'a sabah sinirli ve gergin geldim ama şu anki durumumdan çok memnunum. Asvan, yani benim için şöyle bir yer Asvan. Eğer ki ilk Asvan'a gelip Mısır yolunuz Asvan'dan başlarsa Kahire ve İskenderiye'de hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü burada kadar iyi zannedersiniz oradaki insanları. Ama en son buraya gelirseniz de ve buradan ayrılırsanız da muhtemelen Mısır'ın seyahatinizi güzel bitirirsiniz gibi bir izlenimim var. Şimdi otelime geldim. Bakalım yarın görüşürüz. Diğer gün oldu. Ben kalktım. Dünkü o arkadaşlarla falan. Bak fotoğraflarını Instagram'dan falan görebilirsiniz. İnanılmaz bir yerde o. Yani hala aklımda bak. Yani çok ucuzdu. Bu arada ilk videodan itibaren izlediyseniz eğer ben şunu fark ettim. Dün gece biraz baktım. Bildiğin süreç içerisinde yaşlanmışım ya. Sakallarım uzamış, saçlarım dağılmış falan. Böyle bambaşka bir şey olmuşum. Selamünaleyküm. Is it sugarcane? Yeah. Can I get one please? Small or medium or large? How much? Small or medium? Medium. Medium 10 pound. 10 pound. Can I get one medium? Güzel olduklarını hep söylemişler de ilk defa deneyeceğiz. Bakayım ya bu şeyi hep denemek istemiştim. Şeker kamışını. Hep de güzel demişlerdi. Bakayım nasıl bir şey. Aa. Söyleyeyim mi? Güzel ha. Şöyle çarşının pazarın içinde biraz bir gezeyim bakalım. Burada fırın. Siz de etrafa biraz bakın. Bugün son günüm. Şöyle sokakların bir tadını çıkarın. Burada yaşayan insanlar. Selamünaleyküm. Welcome. Abilerim selam verin de. Hey, you're okay. Welcome. You are facing like feel good man. You know? Yeah. Really, wallahi. Thank you. Hard white. Guess my from. Yeah, really, brother. يعني. Sorry. Guess my from. From England. No. Really? I'm from Turkey. Turkey. Aman ya Rabbi, aman. Turkey can good people يعني. Yes. A live photo, huh? No, it's a video. Video? Yeah, for my memory. Habibi, Thank you. wallahi. Selamünaleyküm. Okay, I hope so. Be careful with money, huh? Okay. Because you have some Ha, people thank you. Burada insanlar bir şey söylediği zaman size sohbet etmek istiyorlar. Bakın dün akşam da söyledim. Buradaki Asfan'ın olayı biraz daha nedense bilmiyorum. Burada daha huzurlu hissettim diğer yerlere nazaran. Tabii ki de Mısır'ın genelinde olduğu gibi burada da parayla ilgili problemlerim olmadı mı? Oldu. Ama bu kadar değil. Biraz buraları keşfedeyim. Asfan sokaklarından sizlere sesleniyor Özgür.